Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Her Müslüman İslamiyet'in bir temsilcisidir. Müslümanın hayatına bakan onda İslam'ı görmelidir. Müslümana yakışan hayat budur. Müslümana yakışan budur ama hayatın içerisinde kendisine baktığımızda İslam'ı gördüğümüz insan sayısı çok az. İslam'ın sevilmesi, yayılması için faydadan çok zarar olanlar maalesef çok fazla. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dindarlık algımızdaki yanlışlık. Çoğu Müslüman dindar olacağım derken farkında olmadan insanları dinden soğutuyor. Hatta kaş yaparken göz çıkarırlar. Dindar bir hayat yaşıyor olmak kimseye diğer insanlara eziyet etme hakkı vermez. Bu konuya örnek olacak yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir gün markete gittim. Birkaç parça şey aldıktan sonra ödemek için kasaya yöneldiğimde kasadan bir gümbürtü koptu. Yaşlı bir teyze bas bas bağırıyordu. Teyze aynen şöyle söylüyordu. Hayvan herif, kendini ne zannediyor? Kızım sen onun torunu yaşındasın. Müslüman ya, hacı ya. Neymiş? Abdesti bozulurmuş. Parayı koy öyle diye bağırıyor, azarlıyor. Ne hakla sana bağırır? Evet, teyze bunları dedi. O sırada bahsettiği kişi yoktu, gitmişti. 20 yaşlarda kasiyer kız ve 60 yaşlardaki kadın vardı sadece. Ben olayı anlamıştım. Muhtemelen Şafii mezhebinden ihtiyar ve aksi bir amca kasiyer kız para üstü verirken kız eline değer de abdesti bozulur diye kıza parayı eline vermemesini, tezgaha bırakmasını söylemişti. Fakat bunu yaparken nazik bir tavırla değil, vahşice yapmıştı. Ne kastettiğimi bilmeyenler olabilir. Onun için kısaca açıklayayım. Nisa Suresi 43. ayette abdesti bozan şeyler arasında geçen kadınlara dokunmak ifadesini Hanefi mezhebi cinsel temas, Şafii mezhebi ise ten teması olarak anlamış. Mezhepler arasındaki bu fark kelimenin anlamı ya da kullanımı hakkındaki farklı kanaat sebebiyledir. Şafii mezhebinde bir erkek evlenmesi haram olanlar dışındaki bir kadına ten teması yaptığında abdesti bozulur. Bu olayda bahsettiğimiz amca Şafii olmasa, Hanefi olsa da bir erkeğin kasiyer kızın eline dokunması her mezhebe göre haramdır. Buna dikkat ettiği için parayı elden almak yerine kasiyerden parayı masaya bırakmasını isteyebilir. Fakat burada sorun bunu nasıl yaptı? Böyle bir hassasiyet doğru olandır ama bu şekilde değil. Bu şekilde bir davranışla bir açıdan bir günahtan korunur ama hem bir kadının kalbini kırarak hem Müslümanları vahşi, saldırgan göstererek büyük vebale girer. O amca kasiyer kıza parayı elime vermeye oraya bırak diye bağırmak yerine kasada torun yaşındaki o kıza tebessüm ederek kızım sana zahmet parayı şuraya bırakır mısın deseydi, sonrasında parasını alıp giderken kolay gelsin evladım deseydi olmaz mıydı? Olurdu. Hem de harika olurdu. O kasiyer kız amcanın bunu neden yaptığını bilmiyorsa bile bir gün bir şekilde öğrendiğinde Müslümanlar vahşi saldırgan diye değil, din hassasiyeti olanlar güler yüzü, tatlı, sözlü diye hatırlardı. Böylece İslam'a kalbi ısınırdı. Oysa benim şahit olduğum olaydaki ne o teyze ne de o kasiyer kız için Müslümanlar hoşgörülü değil. Onlar Müslüman denince o aksi ihtiyar hatırlayacak. Bütün Müslümanlar işitçi, ellerine fırsat kesse bizi keserler diyecekler. Din bu değil. Dindarlık bu değil. Olayı şahsileştirmek istemiyorum ama çok kısa bir hatıra anlatmalıyım. Benim askerlik yaptığım yıllarda askerde namaz kılmak yasaktı. Hatta cezalandırmak nedeniydi. Namaz kılarken yakalananlar sağlam bir dayak yerdi. Çoğu da doğuya sürgünedilirdi. 1995 yılında ben Acemi Birliği'ndeyken gizli gizli namaz kılıyordum. Ben yakalanmayayım diye bir sol örgüt sempatizanı arkadaş
bana gözlük yapıyordu. Üstelik bana gözlük yapmasını ona ben teklif etmedim. Teklif ondan geldi. Sen namaz kıl, ben etrafı kolaçan edeyim diyordu. Demek ki dindarlık böyle de oluyormuş. İnsanlarla ikili ilişkilerde kim olduğumuzu unutmayız. Unutamayız. Bizler Müslümanlarız ve İslam peygamberi temsil ediyoruz. Bize bakan bizde Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görsün. Bize bakan bizde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve tüm ashab-ı kiram radıyallahu anh'ı görsün. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselam kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyurdu. Öyleyse toplum içerisinde her hareketimize, her sözümüze, her tavrımıza dikkat edelim. Velhamdülillah.